İran'ın geçen geceki saldırısı akıllarda birçok soruyu beraberinde getirdi. Öyle ki tüm bu yaşananlar 3. Dünya Savaşı'na gider mi sorularına kadar evrildi. Saldırının ardından kimileri İran'ı boş hamleler yapmakla suçlarken kimileri de meydanlarda zafer kutlamaları gerçekleştirdi. Esasında İran söylemleriyle birlikte beklentileri çok yükselttiği için yapılan harekat çoğu kişiye cılız gözüktü. Sadece son bir ayda yaşananlar değil, 1979'dan beri İran, İsrail'i gaspçı ve zalim bir rejim olduğunu ve bir gün yok edileceğini söylüyor. Keza İran, Filistin'e olan desteğini hemen her mecrada söylemsel olarak gösteriyor. Tahran'daki Filistin meydanından tutun da DMO'nun Kudüs gücünün adı tesadüfen seçilmiş adlar değil. Mesela ben hatırlıyorum, bundan 10 sene kadar önce devrim rehberi Ayetullah Hameney, Siyonist rejim 25 yıl sonrasını göremeyecek demişti ve Tahran'ın her yerinde bu sözler grafik tasarımlar eşliğinde asılmıştı. Yani İslam devriminden bu yana geçen 45 yılda İran her daim İsrail üzerinden kendi varlığını inşa etti. Bu düşmanlığın tarihini, İran'ın yapısını, askeri doktrinlerini ve daha fazlasını GZT 10-10 serisi içerisinde zaten konuşuyoruz. O yüzden burada derinine inmeyeceğim. Siz de bu videolar ve daha fazlası için kanalımıza abone olabilir ve bildirimler açabilirsiniz. Dilerseniz şimdi 5 maddede yaşanan çatışmaya ve neler olduğuna daha yakından bakalım. Geçen gece yaşananlar uzunca bir süredir devam eden bir çatışmanın başka bir aşamasıydı. Yani yoktan var olmadı. Ancak bu öylesine girift bir konu ki İsrail'in iç siyasetinden yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine, İran iç dinamiklerinden Gazze'de yaşanan drama kadar üst üste binmiş durumda. Öncelikle unutulmaması gerekir ki bütün askeri hamleler siyasi bir hedef gözetir. Bir siyasetin devamıdır. Ya da şöyle söyleyeyim, savaşlar devletlerin politikalarına hizmet eder. Yani İran birkaç drone gönderdi, 8 saatte giden dronlarla ne yapabildi gibi yorumlar bizi İran'ın esasında ne yapmak istediğini ve sahada ne yaşandığını anlamaktan uzaklaştırır, olan bitene karşı körleştirir. Dolayısıyla İran'ın vermek istediği mesajı siyasi bağlamda okumak gerekiyor. Dronların, füzelerin havada imha edilmesi İran'ın vuramadığı anlamına gelmiyor. İran'ın kurduğu örgütlerin birçok kez satürasyon saldırılarıyla İsrail'in hava savunmasını açtığı unutulmamalı. Bu saldırılarda İsrail'in şehirlerine isabetli atışlar gerçekleştirildi. İran bu teknolojileri bu örgütlere veren, bu militanları yetiştiren ülke. Elinde bu örgütlerin elindekinden çok daha gelişmiş sistemler söz konusu. Dolayısıyla ortada vuramamak söz konusu değil. Yani tekrar edecek olursam konuyu askeri başarı bağlamında değil, siyasi mesaj bağlamında değerlendirmek gerekiyor. İran için caydırıcılık askeri doktrindeki en temel konseptlerden biri. Ne var ki Trump yönetiminden bu yana İran'ın caydırıcılığı sürekli olarak sınanıyor. Bu da haliyle gerginliği yukarıya doğru taşıyor. Zira caydırıcılığın sınandığı yerde şiddetin seviyesi de yükselir. Şöyle diyeyim, İran'ın çizgiyi nerede çekeceği deneniyor. Biz genelde Kasım Süleymani gibi öne çıkan isimlerle düzenlenen suikastleri konuşuyoruz ancak İran'da birçok alt ve orta seviyeli isimde suikastlere uğradı. Sabotajlar, yaptırımlar, toplumsal olaylar gibi konularda öte yandan İran'ı çok hırpaladı. Suriye'deki saldırıya dönecek olursak, İsrail istihbaratı Muhammed Rıza Zahedi gibi bir ismin attığı her adımı hiç bilmiyordu da son dakikada mı öğrendi? Yani o yüzden mi vurdu orayı? Ya da İsrail Suriye'deki İran elçiliğine kim giriyor çıkıyor hiç bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. İsrail'in böylesine önemli bir ismi elçiliğin hemen yanındaki bir binada öldürmesinin bir mesajı var. Bunu görmek gerekiyor. İsrail son yaşananlardan dolayı çok zor durumda. Daha geçen gün Haaretz gibi muhalif mecralarda söylenemeyeni söylemek, İsrail yenildi manşeti atıldı ki İsrail'in içinde düştüğü durumu İsrail içindeki birçok grupta farkında. Şimdi ortada bir sıkışmışlık varsa bu sıkışmışlığı nasıl açarsınız? O şeyin sıkıştığı yeri genişleterek tabii ki. Dolayısıyla çatışmayı İsrail-Gazze denkleminden ABD-İran denklemine taşırsanız satığı daha da genişletmiş olursunuz. Nitekim İran basını Suriye saldırısının yaşandığı andan beri bu durumun altını ısrarla çiziyor. İsrail'in amacı ABD-İran denklemi yaratmak diyorlar. İsrail de bunu bir ölçüde başardı. Dikkat edin, İsrail İran toprağını İran'daki kritik bir altyapıyı imha ederek vurmadı. Suriye'deki elçinin yanındaki binayı vurarak bunu gerçekleştirdi. Tabii bu konunun ciddi olmadığı anlamına gelmez. Bu uluslararası sözleşmelerin açıkça bir ihlali ve İran'ı doğrudan üzerine çekecek kadar da sert bir hamleydi. Özetle İran'a başka hiçbir şans bırakmadılar. Toprağın vurulmuş, üst düzey komutanın öldürülmüşken yapabileceğin pek az şey vardır. İran tarafı elindeki füzeleri hemen ertesi gün de ateşleyebilirdi ama yapmadı. Birkaç hafta verilecek cevabı tarttı, diplomatik temaslar gerçekleştirdi. Diğer yandan basın aracılığıyla da İsrail hedefinin ne olduğunu halka anlatmaya çalıştı. Tabii biz bu arada bir sürü animasyon izledik, tasarım gördük. Bu propaganda konusunu 10-10 serisi içinde işleyeceğimiz için burada detaylandırmayacağım. Ancak insanlara bazı içerikler komik ve hatta ciddiyetsiz gelse de bu tarz içeriklerin sadece İran'da, Irak'ta, Lübnan'da değil, Türkiye'de bile ciddi alıcıları olduğunu belirtmek gerek. İran kendi ideolojisini pazarlamada, stratejik iletişim konusunda inanılmaz başarılı ve bilinçli bir noktada. Biz sadece sosyal medyaya yansıyanı görüyoruz ancak metrolardan Veliaht Meydanı'na kadar İran'da her yer bu propaganda materyalleriyle dolu. Hatta İran'daki sıcak gündemi Veliaht Meydanı'ndaki o büyük panodaki tasarımdan takip edebilirsiniz. Oldukça semboliktir. Konuya dönersem bu süreç içerisinde muazzam yoğun bir diplomatik trafik yaşandı. İran Dışişleri Bakanı saldırı öncesi birçok ülkeyle telefonda görüşme gerçekleştirdi. İran basını bunu dünya İsrail'i İran'ın gazabından korumaya çalışıyor diye lanse etse de ben burada gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını, topyekün savaş istenmediğini ancak bir cevap vermek zorunda olduklarından dolayı bu cevabın verileceğini söylediklerini düşünüyorum. Nitekim çeşitli açık kaynaklara yansıyan bilgiler de bu yönde.
Bu düşüncemi pekiştiren bir diğer konu da saldırı gecesi yaşananlar. Mesela Ürdün sadece birkaç saatlik notam ilan etti. Yani hava sahasını öyle birkaç gün değil, birkaç saat kapattı. İsrail makamlar da kontrol bir yaklaşım sergilediler. Sert bir saldırı beklenseydi İsrail'in dili çok daha başka olurdu diye düşünüyorum. Okulları kısa bir süre için kapattılar ve IDF tarafından hemen ertesi gecede kısıtlamaların kaldırıldığı açıklandı. Bu da bize İsrail'in askeri manada doğrudan bir saldırıyla bir misilleme gerçekleştirmeyeceğini gösteren işaretlerden. Böylece İran, İsrail tarafından önce zora sokuldu, ardından bir şekilde onurlu çıkışını bulmuş oldu. Şimdi İran'da sokaklarda kutlamalar yapılıyor ve zafer havası işleniyor her yerde. Bütün olan bitene karşın İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana ilk kez İsrail'e doğrudan bir saldırıda bulunduğu hakikati de ortada duruyor. Lakin İran kesinlikle tam kapasite saldırmadı. Bir mesaj verdi. Savaş değil, bir cezalandırma eylemiydi olanlar. Nitekim saldırı sonrası İran'da çıkan gazetelerde zaten cezalandırma kelimesi üzerinden attılar manşetlerini. İran vuramadı demek çok doğru bir ifade değil. Vurmadı. İran'ın kurduğu örgütler bile İsrail'in hava savunma sistemini aşıp İsrail'i vurabiliyor. İran'ın elinde o örgütlere sağladığından çok daha fazlası var. Dolayısıyla tam kapasite saldırmış olsaydı bugün başka bir şey konuşuyor olurduk. Ayrıca İran sadece İran'dan ibaret bir devlet değil. Irak'tan Yemen'e, Suriye'den Lübnan'a kadar birçok yerde vekil ağlara sahip bir ülke. Topyekün bir savaşın görüntüsü başka türlü olurdu. İlk başta söylediğimi tekrar edeyim. Mesele yakıp yıkmak değil, mesaj vermekti. Verildi. Bir de bu saldırılar birçok veri sağladı taraflara. Bir savaş oyunu gerçekleşti. Tamam, füzeler, dronlar hareket etti ancak bu dronları hangi radarlar yakaladı, nerede vuruldu, hangi ülkeler vurdu, bunların hepsi İran tarafından tek tek not alındı. Sonuçta her gün İsrail'e doğrudan füze atıp test yapamıyorsunuz. Peki İran neden tam kapasite saldırmadı? Çünkü İran ve İran'ı yönetenler birçoklarının aksine 8 yıllık Irak Savaşı günlerinden savaşın ne olduğunu çok iyi biliyor. Savaşı siz başlatabilirsiniz ancak ne zaman biteceğini savaşın dinamikleri karar verir. İranlılar insan kaybetmenin, kritik altyapıların yok edilmesinin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. 1990'lardan beri Rafsanjani, Hatemi, Ruhani gibi isimler binbir zorlukla onlarca ambargo yaptırıp mücadele ederek inşa ettiler pek çok şeyi. Öyle ki ülkenin inşasını bir cihada benzettikleri için cihadı sazendegi yani inşa cihadı diyerek girişler inşaya. Özetle İranlılar 30 yılda binbir zahmetle inşa edilen şeylerin İsrail'in ve Batı'nın bir haftalık saldırısıyla yerle eksen olması riskini göze alamazlar. Ben İsrail için hiçbir şeyin sürpriz olmadığını düşünüyorum. Oyunu en başından kuran İsrail zaten. Az önce de söyledim. Suriye'deki elçilik saldırısının hedefi, yeri, zamanı tesadüfen seçilmiş değil. İsrail'i İran'ın vekilleriyle değil de doğrudan İran'la karşı karşıya getirecek bir saldırıydı. İsrail, İran'ın vekilleriyle zaten yıllardır savaşıyor. 7 Ekim saldırısından bu yana da Husiler başta olmak üzere İran'ın vekilleri tarafından da saldırı alıyor. Ancak bunların hiçbiri dünya kamuoyu için tam manasında bir İsrail-İran denklemi yaratmıyordu ve dikkatleri Gazze üzerinde tutmaya devam ediyordu. Suriye'deki saldırıyla birlikte İsrail doğrudan İran İslam Cumhuriyeti Devleti'ni vurmuş oldu. Hem bu vekil güçlerin İsrail saldırısını organize eden ki böyle de mesaj vermiş oldu İran'a bir üst düzey tecrübeli ismi öldürmüş oldu. Hem İran'a saldırmaktan başka bir yol bırakmadı hem de dikkatleri Gazze'de yaşananlardan çekerek İran tehdidi üzerinden yeni bir algı yaratmaya girişildi. Gazze'de yaşananlar yüzünden İsrail'in batıda ciddi bir itibar kaybı yaşamaya başladığı herkesin malumu. Bu sebepledir ki dronların havaya kalktığı bilgisi düştüğü an İsrail saldırı altında başlığıyla bir sosyal medya kampanyası başlatıldı. Ve İsrail'in mağduriyeti yeniden gündeme getirildi. Siyasal hedeflerden birine böylece ulaşılmış olundu. Fakat etkili olur mu bu? Zaman gösterecek. Dikkatler Gazze üzerine tutulmaya devam ederse bütün bu çaba boşa sıkılmış bir kurşun olur. İsrail iç politikasında Netanyahu'nun sıkışmışlığı malum. Bu olan biten İsrail'deki muhalifleri de baskılıyor. Ancak sırf Netanyahu sıkıştı diye koca bir ulus tehlikeye atılamaz. Bütün olan biten ateşle oynamak zira. Az önce söylediklerimin yanı sıra konunun bir de ABD iç politikası alakalı bir yanı var. Şöyle ki fikrimce burada Trump'ın yeniden iktidara geleceğinin konuşulması da etkili. Biden yönetimi en az Trump kadar İsrail'in yanında olduğunu seçimlerden önce göstermiş oldu. Ancak İran'a yapılacak bir saldırıda yer almayacaklarını söyleyerek hem İran tarafına hem de İsrail'e sınır çekmeyi ihmal etmedi. İlginç bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. İran'ın saldırı düzenleyeceği andan itibaren İsrail içinde pek bir dalgalama yaşanmadı. Normalde bir panik havası beklenirdi ancak bu olmadı. Saldırıdan 1-2 gün önce İsrail içinden görüştüğüm bazı kaynaklar açıkça İran ne yapacak? Hamas'tan daha mı çok füze atacak dediler. Keza 7 Ekim saldırıları sonrası Lübnan sınırı köyler boşalmıştı. Bu köylerin sakinleri geri dönmüşler. Peki bu neden önemli? Şöyle ki 7 Ekim'de Hizbullah da saldırır mı diye boşalan bu köyler bugün İran'ın tehditlerinden etkilenmemiş ve buradaki insanlar da Hizbullah'ın harekete geçeceği fikri yaratmamış. Sonuç olarak İsrail siyaseten istediğini aldı. İran saldırdı. Etkili oldu, olmadı başka bir mesele. Ama bugün İran diye bir tehdit var. Bakın bana saldırdı. İsrail'in güvenliği önemli. İsrail'i korumak zorundayız diyerek eldeki kalın temizlemeye girişecek. Netanyahu 30 yıla yakındır İsrail siyasetinde aktif. Abisi İsrail milli kahramanı. İsrail içinde çok kuvvetli bir isim. Bu olaylar sayesinde mahkemeden ve ceza almaktan döndü. 7 Ekim'den önce İsrail sokaklarında on binlerce kişi istifasına aykırırken
Bugün İsraillerin gündemi çok başka. Özetle bütün bu olanlar İsrail'deki mevcut hükümete inanılmaz derecede yaradı. ABD açısından da yaklaşan seçim öncesi İsrail'e gösterilmesi gereken destekler gösterildi ve İsrail'in savunulmasının önemine olan vurgu yapıldı. İran ise bence sürecin içine zorla çekildi ve en hasarsız ama onurundan taviz vermeden ne yapabileceğini belki de çeşitli ülkelerle istişarelerle hesapladı. Akabinde geçen geceki saldırı gerçekleşti. İsrail tarafı cevap vereceğiz dese de hem İran'ın hem de İsrail'in askeri doktrinleri açıktan bir savaşı kaçınmayı öncelediğinden bu çatışma sönümlenerek tekrar Suriye sahası gibi alanlarda devam edecektir. Son olarak eğer tüm bu tantana içerisinde Gazze halkı ve yaşadıkları unutulursa veya yaşananlar normalleştirilirse işte o zaman İsrail en temel stratejik hedefine ulaşmış olacak. Buna ayrıca dikkat edilmesi gerektiği düşüncesiyim. İran'ın geçen geceki saldırısı akıllarda birçok soruyu beraberinde getirdi. Öyle ki tüm bu yaşananlar 3. Dünya Savaşı'na gider mi sorularına kadar evrildi. Saldırının ardından kimileri İran'ı boş hamleler yapmakla suçlarken kimileri de meydanlarda zafer kutlamaları gerçekleştirdi.